Colin'in yakaladığı ton balığının o küçük ödül düğmesiyle artık resmileşmişti. Binbaşı Der, oğlunun bu başarısıyla öyle bir gururlanmıştı ki. Colin, balıkçılık bürosuna girme arzusunu babasına yeniden açacak cesareti kendinde buldu. Profesörün yaydığı o büyük coşku, çocuğun tüm kalbini sarmıştı. Colin, o günden beri balıkçılık hakkında ne varsa öğrenmişti. Babası ise, hükümetin Bering Denizi ve Columbia Nehri'ndeki çalışmaları hakkında çok daha tecrübeliydi. "Bana pek çekici gelmiyor," dedi babası, sessizce. Çocuk, içindeki tüm tutkuyla dilekçesini sunmayı bitirmişti. Binbaşı Der ise derin bir nefes alarak devam etti. "Ama ikimiz de farklı hamurdan yapılmışız. Benim için balık, ya bir yiyecektir ya da sadece bir spor. Bunu bir hayat işi olarak görmekten tatmin olamazdım. Hem, bu işte para da yok, bunu sen de görebiliyorsun. Devlet işlerinde hiç yok, değil mi?" diye sordu Colin. "Hayır," diye yanıtladı babası. "Büyük servetler her zaman bireysel yollarla, ticaretle elde edilir. Ama hayata başlarken, sadece para aramaktan çok daha önemlisi vardır. Sevdiğin işi yapabilmek. Benim asıl korktuğum şey, bu işi yorucu bulman. Ya bir süre sonra sana monoton gelirse, elinle, bedeninle yapman gereken bir sürü zor iş olacak. Ve inan bana, çamurlu balık yumurtalarıyla uğraşmanın pek de çekici bir yanı yoktur. Ama bu sadece başlangıçta yapmam gereken düzenli bir disiplin," diyerek itiraz etti Colin. "Ve bunu her işte yapmak zorundayız. Beni çiftçiliğe ya da kereste işlerine yönlendirmeyi tercih ederdin, biliyorum. Ama bence bir balık, bir mısır tarlasından ya da bir çam ağacından çok daha ilginç. Peki, bir süre sonra bu hayatı fazla sakin bulacağını düşünmüyor musun?" Colin, hevesle öne eğildi. "Asla," dedi, kendinden emin bir sesle. "Duymuştum baba. Bir şeyin yeterince derinlerine inersen, o şey mutlaka ilginçleşir. Şimdi, balıklarla gerçek ve özgün bir çalışma yapma şansı. Duyduğum diğer tüm işlerden çok daha fazla." Profesör bana büronun çözmeye çalıştığı farklı sorunları anlattı. Her biri bir öncekinden daha ilginçti. "Balıkları incelemek için bir doktor olmalısın. Akarsu koşullarına yöntemler geliştirmek için bir mühendis. Fabrikalardan gelen zehirli suları incelemek için bir kimyager. Bana öyle geliyor ki bu iş, tüm mesleklerin tek bir yerde toplandığı harika bir sentez." "Tabii ki bu abartılı bir ifade," diye yanıtladı babası. "Ama görüyorum ki çok ciddisin." Colin tam yeniden atılmaya hazırlanıyordu ki, babası elini kaldırdı. "Hayır, yeterince söyledin." Çocuk, endişe içinde beklemeye başladı. Sessizlik. Bu cevabın, gelecekteki kariyerini tamamen belirleyeceğini hissediyordu. "Eğer kalbin gerçekten balıkçılıkta ise," dedi babası, birkaç dakika düşündükten sonra. "Sanırım seni durdurmak akıllıca olmaz. Ama daha önce söylediklerimi sakın unutma. Seni hayatında seçmek istediğin herhangi bir mesleğe tamamen uydurmaya, seni desteklemeye hazırım. Ama sadece bir kez, bir şeye başlarsan, onu bitirmek zorundasın. Asla vazgeçmene izin vermem. Bildiğin gibi, senin daha ağır, daha prestijli bir işe girmeni tercih ederdim. Ama seni istemediğin bir şeye zorlamayacağım. Belki kardeşin Roderick ormancılığı seçer. Ama söyle bana, ne istediğinden kesinlikle emin misin?" "Balık istiyorum," dedi Colin, kesin ve kararlı bir sesle. "Bana Valdez'den yazdığından beri bu soruyu araştırıyorum," diye devam etti binbaşı Der. "Çünkü eski arzularının yok olmak yerine daha da arttığını gördüm. Biliyor musun Colin, sana elimden geldiğince yardım etmek istiyorum. Ama bir balıkçılık okulu olmadığını biliyorsun, değil mi? Ormancılık okulları gibi değiller." "Evet, baba. Ve büroya girersen, öğrenmenin tek yolu gerçek bir iş olacak. Sıkı çalışma. Ve çoğu zaman kirli işler." "Evet efendim," diye yanıtladı çocuk. "Bana da öyle söylendi. Komisere yazdım," dedi binbaşı Der. "Ve durumunu ona tamamen açıkladım. Mektubuma çok dostça bir yanıt verdi ve bu sabah sana anlattıklarımı o da onayladı. Açıkça belirtti ki, büronun yapacak çok işi, ama bunu yapmak için çok az parası var. Bu hizmette, rahat iş, diye bir şey asla bilinmez. Ben zaten rahat bir iş aramıyorum," dedi Colin, hafif bir öfkeyle. "Biliyorum oğlum, ama o büyük dalışı yapmadan önce her şeyden emin olmak istiyorsun," diyerek uyardı babası. "Kararını vermeden önce üniversiteyi beklememelisin." Colin, masanın karşısından babasının gözlerinin içine baktı. Doğrudan ve net bir karşılık verdi.
Başka yapmak istediğim hiçbir şey yok. Ve bunu istiyorum. Tabii ki, sen ne dersen onu yaparım. Ama bence balıkçılık bürosu, sonunda mutlaka varacağım yer olacak. Geri dönüş yok mu? Geri dönüş yok, baba. Binbaşı der elini uzattı. Çocuk, babasının elini sıcacık ve sıkıca kavradı. Pekala oğlum, bu bir anlaşmadır. Seni büroya dahil etmek için tam olarak ne yapılması gerekiyor emin değilim. Ama ne gerekiyorsa yapacağız. Zor, bazen de nankör bir hayat seçtin. Ama en azından bu bir erkeğin işi olacak. Kendi ödülleri olan bir iş. Bundan daha faydalı bir şey yapamazsın. Eve Washington üzerinden döneceğiz. Birlikte balıkçılık bürosunu ziyaret edeceğiz ve orada ne gibi düzenlemeler yapabileceğimize bakacağız. Bu harika bir şey baba, dedi Colin içtenlikle. Çok teşekkür ederim. İyi bir adam ol oğlum, diye yanıtladı babası. Yapman gereken tek şey bu. Sonunda sadece kendine teşekkür edeceksin. Çünkü bu tamamen senin kendi mücadelen olacak. Colin için ne büyük bir şanstı ki, bu karar Santa Catalina'dan ayrılmadan önce kesinleşmişti. Çünkü çocuk o kadar sabırsızlanıyordu ki. Doğuya gitmeden önceki o son saatler, ona haftalar gibi geliyordu. Heyecanı o kadar samimi, o kadar büyüktü ki. Annesi Santa Catalina'daki o bitmek bilmeyen, balıkçılık, sohbetlerinden çoktan yorulmuş olsa da, oğlunu kırmamak için tüm bu balık kabilesine yoğun bir ilgi göstermeyi asilce başarıyordu. Washington'a vardıklarında, vakit öğleden sonraydı. Colin, daha otele bile gitmeden hemen balıkçılık bürosuna koşmak istiyordu. Ziyaretin ertelendiğini duyunca epey üzüldü. Binbaşı derin ilgilenmesi gereken önemli işleri vardı. Çocuğun iş işlemlerini birkaç gün sonraya bırakmayı planlıyordu. Ancak anladı ki, Colin'in kaderi kesinleşene kadar kimseye huzur yoktu. Çocuğun ısrarlarına dayanamayıp sonunda, büroyu aradı ve ertesi gün için komiser ile bir randevu kopardı. Ertesi sabah, baba ve oğul birlikte yola çıktılar. Balıkçılık binası, Ulusal Müzenin hemen arkasında, Smithsonian Enstitüsü'ne çok yakın. Muhteşem bir konumda duran eski bir yapıydı. Binaya zemin kattan girdiler. Sağ tarafta birkaç yumurta çukuru, ağ modelleri ve bir balıkçı gemisi maketi duruyordu. Uzak uçta küçük bir akvaryum, ortada ise çocuğun daha önce adını duyduğu Pribilof adalarından getirilmiş 2 kürk fokunun bulunduğu büyük bir tank vardı. Colin, heyecanla babasının kolunu çekti. "Ah, baba, işte kürk fokları, gel ve şunlara bak." Ama babası gülümseyerek başını salladı. "Onlar benim kişisel arkadaşlarım değil Colin, sanki senin eski dostlarınmış gibi bakıyorsun," dedi. "Ve kaybedecek zamanımız yok. Unutma, komiser ile bir görüşmemiz var. Konuşmamız bittikten sonra aşağı inip fok arkadaşlarınla bol bol sohbet edebilirsin." Komiser onları samimiyetle karşıladı. Hiç vakit kaybetmeden konuya girdi. Alışılmış selamlaşmalardan sonra Colin'i süzdü, "İşte bahsettiğin çocuk bu demek. Ama senin biraz daha büyümen lazım, değil mi? İkimiz de bir zamanlar öyleydik," dedi binbaşı der. Kendi boyuna ve komiserin iri cüssesine bakarak. "Ve fena da gitmedik." "Doğru. Peki oğlum, bana tam olarak ne yapmak istediğini söyle." "Büroda yapılacak her şeyi, Bay Glades," diye yanıtladı Colin, hiç duraksamadan. Komiser elini çenesine götürdü, kısa ve keyifli bir kahkaha attı. "Bu büyük bir iddia," dedi. "Çalışmaya gerçekten hazır mısın?" "Evet efendim," diye yanıtladı çocuk. "İşten asla kaçmam. Burası tam da onun için doğru yer." "Bak oğlum, bu dünyada sadece 2 tür insan vardır," diye devam etti komiser. "İlki, öğrendikleri işi sırf mecburiyetten yapanlar. İkincisi ise, işi gerçekten istedikleri, ona aşık oldukları için yapanlar." "Evet efendim," dedi çocuk, arkasından ne geleceğini merak ederek. "İlk grup sadece işleri yürütür, hepsi bu. Ama diğerleri, onlar gerçek erkeklerdir. İşte bürodaki o vazgeçilmez adamlar, bu ikinci gruptan çıkar. Herkesin o standartlara uygun olması gerekir. Şimdi söyle bakalım, sen neredesin? Standartlara hemen ulaşabilir miyim bilmiyorum ama. Ben o işi gerçekten isteyenlerdenim," dedi çocuk kesin bir dille. Komiser, uzun ve boş konuşmaları seven biri değildi. ABD Balıkçılık Bürosu'nun karargahı, Washington, 500. ABD Balıkçılık Bürosu'nun izniyle, dünyanın en büyük shot sensini taşıyor. Potomac Nehri'nde spon alma operasyonları.
Amerika'nın en güzel aromalı gıda balıklarından birini yok olmaktan kurtarmaya çalışıyorlar. ABD Balıkçılık Bürosu'nun izniyle. Güzel, üniversiteye gidiyor musun, diye sordu komiser. Çocuk babasına baktı. Onu Brown'a göndermeyi düşünmüştüm, dedi binbaşı Der. Bu balıkçılık fikrini aklına koyduğundan beri araştırıyorum. Bir arkadaşım oranın mükemmel bir biyoloji üniversitesi olduğunu söyledi. Harika, öyle yapın, dedi komiser. Kışın onu üniversiteye gönderin, tatillerde ise gelsin bizimle çalışsın. Bu ona bizimle tam 4 yaz boyunca pratik eğitim kazandırır. Üniversiteden mezun olduğunda, büro için gerçekten değerli bir adam olur. Ama sakın başlayıp da yarıda bırakma. Colin bunu yapmaz, dedi babası. Sonra anlamlı bir şekilde ekledi, zaten bırakmamasını bizzat ben sağlayacağım. Pekala, dedi komiser, bu karar kabul edilmiştir. Zile bastı ve kapıda hemen bir görevli belirdi. Doktor Crafts'a söyleyin, eğer işi bittiyse buraya gelsin. Binbaşı Der'e dönerek devam etti, Doktor Craft, belki de bürodaki en değerli adamlardan biridir. Bu arada Colin, sen ne zaman başlamak istiyorsun? Mümkünse hemen efendim, diye yanıtladı Colin. Bu sadece geçici bir heves mi, yoksa gerçek bir coşku mu? Gerçek bir heyecan, sanırım, diyerek gülümsedi binbaşı Der. Bir an sonra kapı açıldı ve komiser yardımcısı içeri girdi. Tanıştırma faslı bittikten sonra komiser söze girdi. Doktor Craft, işte karşımızda komiser olmak isteyen hevesli bir genç. Belki hemen bugün değil, diyerek yeni gelen çocuğa gülümsedi. Ama belki birkaç 10 yıl sonra. Ve işe hemen şu an başlamak istiyor. Onun için yapacak bir işimiz var mı? Özel bir şey bilmiyorum, dedi yardımcı komiser düşünceli bir sesle. Sezonun çok geç bir dönemi. Tırnak işareti. Ona o içindeki gençlik enerjisini boşaltacak bir şeyler verin, dedi komiser. Bu kadar enerjinin boşa gitmesi günahtır. Pekala, dedi diğeri dostça bir tavırla. Ne yapabileceğimize bir bakalım. Bize katılır mısınız, binbaşı Der. Sanmıyorum, dedi çocuğun babası. Onu tamamen sizin güvenli ellerinize bırakıyorum. Sonra bana her şeyi anlatır zaten. Komiserim, sizinle son 1-2 kelime daha konuşalım, sonra benim gitmem gerekecek. Koridorda yürürlerken, yeni şefi çocuğa döndü, adın neydi evlat? Colin Der, efendim, diye yanıtladı çocuk. Peki sana nasıl hitap edelim, dedi yetkili, hoş bir gülümsemeyle. Colin, mi, yoksa, Der, mi? Çocuk ona baktı. Adamın sesindeki o derin nezaketi ve samimi dostluğu hemen hissetmişti. Colin, efendim, eğer sakıncası yoksa. En azından sizin için. Peki Colin, dedi şefi. Sanırım senin için yapacak bir şeyler bulabiliriz. Anlat bakalım, dedi ofisine girerken, balıkçılık bürosuna girmeyi ilk nasıl düşündün? Colin, babasının onu önce keresteciliğe, sonra mühendisliğe yönlendirmeye çalıştığını ama ikisinin de ilgisini çekmediğini kısaca anlattı. Sonra balina avcılığı maceralarından, Pribilof adalarında geçirdiği o az sayıdaki günden bahsetti. Japon baskınını büyük bir coşkuyla anlattı. Yardımcı komiser, bu resmi görünümlü ama heyecan dolu anlatıyı büyük bir ilgiyle dinliyordu. Çocuğun Fogg meselesindeki net ve keskin kavrayışını gizlice not ediyordu. Gerçekleri çok iyi gözlemliyorsun Colin, dedi onaylayan bir sesle. Macera tamamen anlatılmıştı. Çünkü o mühür işindeki en önemli noktaları hemen fark etmişsin. Ve inan bana, o iş dışarıdan görünenden çok daha karmaşıktır. Şimdi devam et. Valdez'den buraya nasıl geldin, onu anlat. Böylece Colin hikayeyi yeniden ele aldı. Sahil güvenlik teğmeninden ve onun kendisine gösterdiği iyiliklerden bahsetti. Yardımcı komiser gülümsedi, çünkü bahsettiği o subay, kendisinin çok yakın bir dostuydu. Sonra Colin, somonların etiketlenmesinden, kuluçhane ziyaretinden ve deniz yılanının yakalanışından bahsetti. Tabii ki o anı unutması imkansızdı. Bana öyle geliyor ki, dedi doktor. Craft şakayla karışık. Sen daha büroya girmeden önce bile balıkçılık dünyasında tanınan bir kamu figürü olmuşsun. Aynı yaz hem Japon Fogg baskınında yer almak hem de bir deniz yılanı görmek. Bu herkes için fazlasıyla yeterli bir şöhret. Colin güldü ve cevap verdi. Sonrasında biraz övünmek gibi görünebilir ama. Elini cebine attı ve sıkıca kapalı kutusundan o meşhur ton balığı düğmesini çıkardı. Yardımcı komiser şaşkınlıkla hafifçe ıslık çaldı. Bunu da mı sen kazandın, diye sordu. Demek Santa Catalina'ya da gittin, öyle mi?
Evet, Doktor Kraft, diye yanıtladı çocuk ve orada yaşadıklarını bir anlattı. Hikayeyi öyle güzel, öyle akıcı anlatıyordu ki. Bu sanatta usta olan yardımcı komiser, takdir edercesine başını sallıyordu. Tahmin edebildiğim kadarıyla, dedi, büro senin için gerçekten en doğru yer. Ama seni şu an nereye yerleştireceğimi inan bilmiyorum. Ağustos ayının ortasındayız. Ve sadece yazlık işler değil, projelerin çoğu çoktan tamamlandı. Sadece işin içinde olmak istiyorum, diye yalvardı çocuk. Deneyim kazanmak için. Tabii bundan ne kadar pay alabilirsem. Böyle bir düzenleme ne yazık ki imkansız, diye yanıtladı yardımcı komiser. Büroda çok fazla gönüllü çalışma yürütülüyor, doğru. Ama bu tarz işler her zaman özel soruşturma ve araştırma alanlarındadır. Genelde üniversite profesörlerine verilir. Asistanlar ise her zaman ücretli olur. Ve anlarsın ya, senin için burada yasal bir emsal yaratamam. Anlıyorum Doktor Kraft, diye yanıtladı Colin, oldukça morali bozuk bir şekilde. Sanırım haklısınız. Tırnak işareti. Yardımcı komiser düşünceli bir şekilde masaya vurdu. Fakat şöyle bir durum var, dedi. Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nden, New York'taki o büyük müzeden bir arkadaşım, önümüzdeki cumartesi günü Bermuda'ya gidiyor. Oraya malzeme toplamak için yola çıkacak. Yanında bir asistan götürmek istiyor. Müze, adadaki çalışmalara yardım etmesi için ona bir fon sağladı. Evet efendim, dedi çocuk, kelimelerin nereye varacağını merak ederek. Şimdi, diye devam etti yetkili. Eğer onun yardımına ihtiyacı varsa, onunla gitmek senin için harika bir deneyim olabilir. Ama kendi yol masraflarını karşılaman gerekebilir. Orada alacağın maaş, ancak seyahat masraflarını karşılar, yani baş başa çıkarsın. Bunu yapmak ister misin? Aslında direkt büroda başlamayı tercih ederdim, diye yanıtladı Colin. Ama bu büyük fırsatı geri tepmeyecek kadar akıllı bir çocuktu. Ama eğer benim için iyi bir şey olacağını düşünüyorsanız, elbette hazırım. Bence bu kaçırılmayacak bir fırsat, dedi yardımcı komiser. Çünkü bizim Bahamalarda çok az işimiz oluyor, Bermuda'da ise neredeyse hiç yok. Bu yolculuk sana oradaki deniz yaşamı hakkında başka hiçbir yerde kazanamayacağın bir vizyon katacaktır. Hem, eğer şimdi herhangi bir büro işine girmeye kalkarsan, diğer çocuklarla aynı zamanda başlamadığın için zor duruma düşersin. Çok geride kalırsın ve bu seni kötü hissettirir. Bu yüzden Bermuda fırsatı, bana şu anki en iyi seçenek gibi görünüyor. Peki bu yolculuğun tam amacı nedir efendim, diye sordu çocuk. Müze ziyaretçilerine deniz bahçelerinin gerçek halini gösterecek büyük bir model hazırlamak. Modelin bir kısmı gerçek örneklerden, bir kısmı ise eğrilmiş camdan yapılmış kopyalardan oluşacak. Bay Collier'ın özellikle deniz anemonları, mercanlar, süngerler ve deniz yelpazeleri üzerinde çalışmak istediğini biliyorum. Ayrıca, mercan resiflerine özgü balıkların doğal yaşam alanlarındaki yüzme alışkanlıklarını inceleyecek ve modelde bunları gösterecek. Bu inanılmaz ilginç olurdu, dedi Colin, gözleri parlayarak. Sana çok şey öğretecektir, diye katıldı yardımcı komiser. Deniz yaşamı hakkında muazzam bir bilgi birikimi kazanacaksın. Unutma, büronun asıl ilgilendiği o büyük, kemikli balıklar. Aslında okyanus nüfusunun sadece çok küçük bir kısmıdır. O zaman bu beyefendinin yanına gidiyor muyum, Doktor Kraft, diye sordu çocuk. Bu öğleden sonra uğrayıp beni tekrar gör, diye yanıt verdi adam. Ben Bay Collier'ı arayıp benimle öğle yemeği yemesini isteyeceğim, konuyu konuşacağız. Diyelim ki saat 2:30 civarında buraya gelirsin. Eğer o da bu planı onaylarsa, seni onunla burada tanıştırırım. Eğer başka planları varsa, ne yapalım, canımız sağ olsun, senin için başka bir şey düşünürüz. Colin, yeni dostuna içtenlikle teşekkür ediyordu ama. İçten içe, bu planın onu bir sezon boyunca bürodan uzaklaştıracak olmasından pek de hoşnut kalmamıştı. Düşünceli adımlarla binanın alt katına doğru ilerledi. Orada, o iki genç kürk fokunun havuzunun başında durdu. Foklar sanki eski dostları gibiydi. O sırada tesadüfen kendi yaşlarında birkaç genç yanına geldi. Konuşmalarına kulak misafiri olan Colin, gençlerin foklar hakkında tamamen yanlış fikirlere sahip olduğunu fark etti ve hemen söze dahil oldu. O kadar coşkulu, o kadar bilgili anlatıyordu ki. Çevredeki diğer insanlar da yavaş yavaş etraflarında toplanmaya başladı. Colin farkına bile varmadan, etrafında epey bir seyirci kitlesi oluşmuştu.
Şans eseri, o kalabalığın arasında büronun eski bir görevlisi de vardı. Bu yaşlı adam, ta 1872 yılında, Doktor Brown Good döneminde Pribilof adalarında bulunmuş kıdemli bir çalışandı. Bir süre Colin'i sessizce dinledi, ardından yaklaştı. "Affedersiniz evlat, yakın zamanda Saint Paul'da bulundun mu?" "Evet, bu bahar oradaydım," diye yanıtladı Colin. "Dile kolay, bu yaz, benim o adalarda bulunmamın üzerinden tam 40 yıl geçti evlat. Bana orada çok büyük değişiklikler olduğunu söylüyorlar." Ve yaşlı adam, hiç vakit kaybetmeden Colin'e adadaki durum hakkında peş peşe sorular sormaya başladı. Çocuk da aynı büyük ilgiyle. O eski yıllarda ilk araştırmaların nasıl yapıldığını öğrenmek için sorular soruyordu. Colin, öğle yemeği vaktine kadar kendini o büyüleyici sohbetten bir türlü koparamadı. Belirlenen saat geldiğinde, Colin hemen yardımcı komiserin ofisine çıktı. Kapıda Doktor Crafts'ın sekreteri tarafından karşılandı. Kalbi bir çekiç gibi göğsüne vuruyordu. Oldukça gergin görünüyordu. Çünkü sekreter ona birkaç kez dikkatle baktı. Sonra, ona güzel bir haber vermek ister gibi gülümsedi. Resmi ama son derece samimi bir ses tonuyla konuştu. "Sanırım Bay Collier şu an içeride, Doktor Craft ile birlikte." Colin, sekreterin konuyu bildiğini ve kendisini rahatlatmaya çalıştığını anladı. O da minnetle gülümsedi. "Teşekkür ederim. Umarım her şey yolunda gider." İçerideki iki adam derin bir sohbete dalmıştı. Beklemek, Colin'e asırlar kadar uzun geldi. Ama bir süre sonra kapı açıldı ve yardımcı komiser onu içeri çağırdı. "İşte bahsettiğim çocuk bu, Robert," dedi Doktor Craft. "Colin, izin ver seni Bay Collier ile tanıştırayım." "Demek benimle Bermuda ve Florida'ya geliyorsun, öyle mi?" dedi müze küratörü, çocuğun elini sıcak bir şekilde sıkarak. Colin, adamın uzun ve zayıf figürüne baktı. Derinlere çökmüş gri gözlerinde, cana yakın ve muzip bir parıltı yakalamıştı. "Bunu tüm kalbimle umuyordum efendim," diye yanıtladı. "Ve şimdi, çok daha fazla istiyorum. Böyle konuşman güzel, hayattaki mutlu fırsatları asla kaçırmamak gerekir," dedi küratör. "Doktor Craft senin adına kefil olmaya hazır görünüyor. Gerçi anladığım kadarıyla seni bugün ilk kez görmüş. Ama bence seninle çok iyi anlaşacağız. Eğer sen de istersen, bu işe, anlaştık, diyebiliriz. Fakat, küçük bir zorluk var." "Nedir efendim?" diye sordu çocuk, endişeli. "Bermuda'dan sonra muhtemelen Florida'ya geçmem gerekecek. Ve asistanımın da orada yanımda kalmasını isterim." "Bu harika bir şey," diye atıldı çocuk. "Ama anladığım kadarıyla bu sonbahar üniversitede 1. sınıfa başlayacaksın." "Evet efendim," diye yanıtladı Colin. "Brown Üniversitesi'ne gidiyorum." "Ben de öyle tahmin etmiştim. Ama bak, benim geri dönüşüm en erken 10 Ekim'i bulur. O zamana kadar üniversitede dersler çoktan başlamış olacak. Üniversitedeki o ilk günlerin, o eğlenceli oryantasyonların kaçmasını istemem," dedi, gözleri eğlenceyle parlayarak. "Brown'da işlerin o kadar katı olduğunu sanmıyorum efendim. Belki yılın o ilk açılış eğlencesini kaçırırım," diye yanıtladı Colin. 1-2 dakika düşündükten sonra, Bu yolculuk benim için çok daha önemli. Döndüğümde, kaçırdığım birkaç dersi sınıf arkadaşlarıma yetişerek kısa sürede kapatabilirim. Ama belirli bir gün orada, okulda olman gerekmiyor mu?" "Evet, Bay Collier, sanırım gerekiyor. Ama babam bunu bir şekilde düzeltecektir." "Demek babanın her şeyi ayarlayabileceğini düşünüyorsun, Colin," diyerek gülümsedi yardımcı komiser. "Şimdiye kadar hep öyle oldu," dedi çocuk, gururla. "Eğer Florida gezisi senin için bir engel değilse," dedi küratör. "Sanırım bu konuyu çözebiliriz. Doktor Craft, bu yolculuğun masraflarını kendi cebinden karşılaman gerektiğini sana söyledi, değil mi?" Tırnak işareti. "Evet efendim. Bermuda'yı çok seveceksin oğlum. Oradaki her şey, her örnek o kadar değerlidir ki." "İşte yine başladın Robert," diye araya girdi yardımcı komiser. "Senin için her şey her zaman kusursuz ve eşsizdir zaten." "Elbette. Aksini düşünen biri neden bu işi yapsın ki?" dedi küratör. Ardından Colin'e döndü, "Bu akşam benimle akşam yemeği ye, tüm detayları konuşalım." "İşte kartım," diyerek adresini kartonun üzerine kalemiyle yazdı. "Sana akşam biraz deniz yosunu pudingi ikram ederim, Karagen bilirsin." Colin ne olduğunu bilmiyordu ama ev sahibine ve yardımcı komisere içtenlikle teşekkür etti. Tam çıkacakken durdu, "Peki ya benim durumum ne olacak efendim?" diye sordu.
Bürodaki geleceğim hakkında hiçbir şey söylemediniz. Balıkçılık yetkilisi ona uzun, düz ve son derece ciddi bir bakış fırlattı. Bizim yüksek düzeyde, iyi eğitilmiş adamlara ihtiyacımız var Colin, dedi. Çünkü ne yazık ki ülkede gerçekten iyi bir iktiyoloji okulu yok. Ve bir insan ne kadar iyi eğitimli olursa olsun, mutlaka pratik deneyime ve sarsılmaz bir azme sahip olmalıdır. Eğer bu yolculukta bize doğru kumaştan yapıldığını gösterirsen ve üniversitedeki derslerinde standartlarımıza uygun giderse, sana üniversitede okuduğun gelecek yıl ve sonraki her yıl için yaz işi vaat ediyorum. Hak ettiğin kadar hızlı ilerleyeceksin Colin. Ama bir adım bile daha hızlı değil. Büroya girmek istiyorsan, bil ki her adımın izlenecek. Orada ya kendi başmanyonla yüzeceksin, ya da batacaksın. Pekala efendim, dedi Colin. Omuzlarından vuran bu son derece dürüst ve net ifade onu biraz şaşırtmıştı. Her halükarda elimden gelenin en iyisini yapacağım. El sıkıştılar. Colin, yeni şefine tekrar teşekkür ettikten sonra büyük bir heyecanla ailesinin kaldığı otele doğru koştu. Başarısını ve o beklenmedik Florida gezisi müjdesini ailesine anlatmak için sabırsızlanıyordu. Babası, çocuğun seçtiği bu hayata böyle güzel bir başlangıç yapmasından son derece memnun olmuştu. Sıkıcı ve ağır kuluçka istasyonlarında çalışmak yerine, bu yarı tatil tadındaki fırsatın çıkması onu da rahatlatmıştı. Binbaşı der, Colin'in zaten çok zorlu bir yaz geçirdiğini düşünüyordu. Üniversiteye başlamadan önce biraz daha az yıpratıcı, daha sakin bir macera onun için en iyisiydi. Genç Colin için o akşam, bilim insanı ve sanatçı olan Bay Collier ile geçirdiği vakit tam anlamıyla bir aydınlanma oldu. Çünkü ev sahibi, denizin altındaki o gizemli yaşamı tıpkı kendisi de hep orada yaşamış gibi. Avucunun içi gibi biliyordu. Üstelik o, harika bir cam tasarımcısıydı. Elinde, kırılgan deniz canlılarının kendi yönetimi altında yapılmış en zarif cam modelleri vardı. Bu modellerin birkaçı aslından kat kat büyük tasarlanmıştı ve çocuğun hayatında gördüğü her şeyden çok daha büyüleyiciydi. Colin'in heyecanında yarım yamalak bir şey olamazdı. İşi tam kalbiyle yapardı. Bay Collier'dan kendisine kitaplar ödünç vermesini rica etti. Yolculuk başlamadan önceki o sayılı günlerde, deniz anemonları, deniz anaları ve birlikte çalışacakları diğer canlıların hayat hikayelerini öğrenmek istiyordu. Yeni dostu, çocuğun bu bitmek bilmeyen hevesinden hem çok eğleniyor hem de büyük bir gurur duyuyordu. Bayan Der, daha önce Bermudalardaki arkadaşlarını birkaç kez ziyaret etmişti. Bu yüzden Colin'e oradaki yaşam hakkında pek çok değerli ipucu verdi. Bu bilgiler, çocuğun orada geçireceği günlerin keyfini şimdiden artırıyordu. Kısa süre sonra bir araya gelindi ve binbaşı Der, oğlunun bu yeni yol arkadaşını çok sevdi. İki yetişkin adam arasında öyle güzel bir dostluk kuruldu ki. Colin, Bermuda yolculuğuna hayatının en şanslı dönemi altında çıkıyordu. Çok geçmeden öğrendi ki, bu müze küratörü sadece deniz omurgasızları konusunda bir otorite değildi. Hayata dair her şeyle son derece ilgiliydi. Hatta çocuğa gizlice, kendisinin iflah olmaz bir beyzbol hayranı olduğunu bile itiraf etmişti. Ama belki de en güzeli, Colin onun sayesinde çok önemli bir gerçeği fark etmişti. Bilim ve akademik dünya, aslında bu dünyada ne kadar çok güzellik olduğunu görmemizi sağlayan iki büyük pencereydi. Heves, demişti Bay Collier bir keresinde. Benim bildiğim en büyük itici güçlerden biridir. Coşkusu olmayan bir çocuk, fitili olmayan bir havai fişek gibidir Colin. İçindeki o barut oradadır, durur, ama kendini dünyaya duyurma şansını asla bulamaz. Yolculuğun asıl amacı olan o az bilinen deniz canlıları, başta Colin'e balıklardan bile daha ilginç gelmeye başlamıştı. Bermuda, onun için adeta kesintisiz bir mucizeler zinciri gibiydi. Bilim insanı, karşısında sadece bir asistan değil, öğrenmeye aç bir öğrenci olduğunu hemen fark etmişti. Bu yüzden çocuğa bir şeyler öğretmek için muazzam bir çaba harcıyordu. Colin için en muhteşem anlar bunlardı. Onun bu samimi, temiz ve titiz ilgisini gören herkes, ona yardım etmek için adeta birbiriyle yarışıyordu. Bermuda adaları, kapkara ve bulutlu bir gökyüzü altında ilk kez ufukta belirdiğinde, Colin içten içe büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Hayatında bu kadar sönük bir manzara görmediğini düşündü. Santa Catalina ile kıyaslandığında, bu adalar çok alçaktı. Görkemli bir kontrast yoktu.
Kıyıda yükselen o devasa kayalıklar, mor bir sis gibi göğe uzanan dağlar burada yoktu. Yazın sonu olduğu için arazi kupkuruydu. Kaliforniya'nın o devasa ormanlarından sonra buradaki dağınık ağaçlar, göze küçük ve cılız görünüyordu. Güzel Bermuda, dedikleri yer, gemi St. David's Head'in yanından geçerken hiç de davetkar görünmüyordu. Kuzey kıyısı boyunca ilerlerken de bu kasvetli manzara değişmedi. Simsiyah, petek gibi delikli kayalardan oluşan alçak kıyılar, nadir görülen kumlu plajlar ve seyrek, güneşten kavrulmuş bitki örtüsü, her yer çıplak ve kasvetliydi. Ancak Grassy Bay'e ulaştıklarında, donanma tersanesini geride bırakıp Hogfish fenerini döndükleri an, güneş aniden bulutların arasından sıyrıldı. Sahne bir anda büyüleyici bir hal aldı. Buharlı gemi adalara iyice yaklaşıp o dar kanallardan geçmeye başladığında, o düz kıyılar minyatür tepeler ve vadiler olarak kendini göstermeye başladı. O çıplak beyaz lekelerin, aslında çiçek bahçeleri arasına gizlenmiş beyaz mercan evleri olduğu anlaşıldı. Kuzey rüzgarlarından korunan ağaçların yaprakları koyu bir yeşille parlıyordu. Sığ ve kristal berraklığındaki suyun altındaki o bembeyaz kumlar öyle bir ışıldıyordu ki, gemi sanki yarı saydam, devasa bir mücevherin üzerinde süzülüyor gibiydi. Gemi, Hamilton limanına doğru keskin bir dönüş yapmadan önce Colin fikrini çoktan değiştirmişti. Bermuda'nın, aslında göründüğünden çok daha güzel bir yer olabileceğini kabul etmeye hazırdı. Ancak karaya ayak bastıklarında, o geçtikleri yollardaki büyük dönüşüme hala inanamıyordu. Sahil o eski sönük halinden tamamen sıyrılmıştı. Hamilton ve Fair Island körfezine giden yol, sanki bambaşka bir yeni dünyaya açılıyordu. Burası tam anlamıyla bir çiçek cennetiydi. Kaliforniya bile bu güzellikle yarışamazdı. 10 fit yüksekliğinde, adeta alev alev yanan kırmızı hibisküs çitleri. Kulübe verandalarından salkım salkım dökülen mor begonviller. Ve hafif bir esintiyle dalgalanan, 20 fit yüksekliğinde devasa zakkum duvarları. Yol, bir anda yoğun bir muz plantasyonunun içinden geçiyordu. Pavpo ağaçlarının o garip, uzun gövdeleri yol kenarında birer nöbetçi gibi dikiliyordu. Hemen ardından, Mangrove Körfezi'nin o karanlık derinliklerine giriliyordu. Deniz, geçilmez ve birbirine dolanmış köklerin arasından süzülüp gidiyordu. Ve her köşe başında, o zümrüt yeşili deniz, sanki alttan canlı bir ışıkla aydınlatılmış gibi parıldıyordu. Burası, her zaman öğleden sonra olan o büyülü topraklar, diye mırıldandı Bay Collier, yumuşak bir sesle. Kalacakları eve doğru arabayla ilerliyorlardı. Kaldıkları yer, dar bir kaya fiyordunun kenarında. İçine o saydam suların dolup taştığı küçük ve şirin bir oteldi. Ötede, o parlak körfezin üzerinde 3 ya da 4 küçük ada nazlıca duruyordu. "Gördüğüm en güzel yer neredeyse burası," dedi Colin, hayranlıkla. "Ama yine de, bir Santa Catalina kadar görkemli ve vahşi değil. Ben Bermuda'dan asla ayrılmak istemiyorum," dedi diğeri. "Bu adaları her ziyaretimde, bir gün buraya yerleşip yaşamam gerektiğine karar veririm. Ve ne zaman uzaklaşsam, anıları zihnimi kurcalar durur. Burada her şey o kadar değerli ki." "Peki, bugünkü programımız nedir Bay Collier?" diye sordu Colin, öğle yemeğinden sonra odalarına yerleştiklerinde. "Bu öğleden sonra tamamen özgürsün," diye yanıtladı küratör. "Çünkü benim ilgilenmem gereken birkaç küçük resmi iş var. Eğer adayı keşfetmek istiyorsan, zamanını iyi değerlendir derim. Bisiklet sürmeyi bilirsin, değil mi?" "Ah, evet, elbette. O zaman hemen Hamilton'a git ve bir tane kirala. Bermuda'yı hakkıyla görmenin tek yolu bisiklettir. Ve bu öğleden sonra mutlaka Devil's Hole'a, yani şeytan deliğine gitmelisin. Oradaki balıkları görmelisin. Mekanın o yaşlı bekçisini biraz konuşturmaya çalış. Eğer onu bir kez başlatabilirsen, sana Bermuda balıkları hakkında bilmediğin pek çok şey anlatır. İnan bana, o balıklar tanımaya değer." Bu tavsiyeye uyan Colin, hemen küçük kasabaya yürüyüp bir bisiklet kiraladı. Yolların bir bisikletli için tek kelimeyle mükemmel olduğunu fark etti. Sadece birkaç tepe binmek için fazla dikti. Mesafelerin ne kadar kısa olduğunu duymuştu ama. Birkaç saatlik kolay bir pedal çevirmeyle neredeyse ana adanın tüm uzunluğunu kat edebileceğine. İnanmak yine de inanılmaz geliyordu. Her şey minyatür bir dünya gibiydi. Kamerası her an elindeydi. Yolun her dönemecinde, bir öncekinden daha çekici manzaraların fotoğraflarını pervasızca çekiyordu.
Ancak çok geçmeden fark etti ki, Bermuda'nın o kendine has, büyüleyici cazibesi, kuru bir fotoğraf plağına sığmayacak kadar derin ve inceydi. Şeytan deliğine doğru giderken, bilerek güney kıyısı yolunu seçti. Böylece, gemiyle gelirken gözüne o kadar ıssız ve davetsiz görünen kuzey kıyısı ile burası arasındaki o inanılmaz farkı gözlemleme fırsatı buldu. Kıyı yapısı tamamen farklıydı. Dalgaların hırçın köpüklerle dövdüğü, denize doğru cesurca uzanan yüksek kayalıklar. Gözün görebildiği kadar uzanan ince, bembeyaz kumlar. Ve suyun hemen yüzeyinde, küçük dairesel halkalar halinde duran mercan atolleri. Yol üzerinde, İrlandalı ünlü şair Thomas Moore'un bir zamanlar devlet görevlisi olarak yaşadığı evin yakınlarında kısa bir mola verdi. Ve her turist gibi, şairin şiirlerine konu olan o meşhur kelebeş ağacının altında bir süre soluklandı. Bermuda'nın meşhur sarkıt mağaralarından birini ziyaret etmeyi de ihmal etmedi. Mağaranın o elektrikle aydınlatılmış büyüleyici harikalarını hayranlıkla izledi. Çocuk, özellikle en son keşfedilen mağaraya çok şaşırmıştı. Buradaki sarkıtlar tıpkı bir ağacın dalları gibi kollara ayrılıyordu ve bu, jeologların bile hala tam olarak çözemediği bir gizemdi. Ancak bu bilimsel gizem ne kadar ilgisini çekerse çeksin, Colin'in asıl hedefi şeytan deliğiydi. Onun aklında sarkıtlar değil, sadece balıklar vardı. Şeytan deliği gerçekten garip bir yerdi. Harrington Sound'un biraz iç kesimlerinde yer alıyordu ve ilk bakışta denizle hiçbir görünür bağlantısı yokmuş gibi duruyordu. Burası, adeta ağaçların arasına gömülmüş. Neredeyse kusursuz bir daire şeklinde ve 60 fitten fazla derinlikte gizemli bir havuzdu. Suyun yüzeyi o kadar sakindi ki, çevredeki ağaçların ve gökyüzünün her bir detayını bir ayna gibi yansıtıyordu. Ve bu karanlık su, binlerce çeşit balıkla dolup taşıyordu. Neredeyse 1000 kadar balık, ya yüzeye yakın yüzüyor ya da derinliklerde süzülüyordu. Yeraltı kanalları, bu havuzu Bermuda'nın o muhteşem iç denizi olan Sound'a bağlıyordu. Bu yüzden havuzdaki su, gelgitlerle birlikte her gün birkaç santim yükselip alçalıyor. Hafifçe dalgalanıyordu. Havuzun hemen üzerinde küçük bir ahşap köprü uzanıyordu. Mekanın yaşlı bekçisi Colin'i kapıda selamladı. Ve hemen ardından, turistleri eğlendirmek için ezberlediği o mizahi anlatıyı robotik bir şekilde sunmaya başladı. Bu tamamen yapay bir, doğa taklidi, performansıydı. Yaşlı adam, havuzdaki balıklara insani özellikler yüklüyor. Farklı türdeki örneklere, gelin ya da damat gibi komik isimler veriyordu. Bu basma kalıp konuşma Colin için oldukça sıkıcıydı. Çocuk nezaketle sözünü kesmeye çalıştığında ise, yaşlı bekçi öyle çok kırılmış ve kafası karışmış görünüyordu ki, çocuk çaresizce anlatıyı sonuna kadar dinlemek zorunda kaldı. Ancak balıkların beslenme saati geldiğinde işler tamamen değişti. İşte bu, gerçekten izlemeye değer bir manzaraydı. Melek balıklarının ve o devasa grup kaplan balıklarının yaptıkları inanılmazdı. Bekçi, köprünün ahşap korkuluğuna özel bir ritimle, sertçe vurdu. Keskin bir çatlama sesi yükseldi. Ve o sesle birlikte, melek balıkları sürüler halinde yüzeye fırladı. Ardından grup balıkları ve diğerleri de köprünün vuruş yapılan o kısmına doğru adeta akın etti. Bekçi köprünün başka bir köşesine vurduğunda, bu kez bambaşka bir ses yankılandı ve daha büyük balıklar, suyun altındaki o kendilerine ayrılan gizli bölmelerden ok gibi fırlayarak geldiler. Bu muhteşem gösteri bittikten sonra, yaşlı bekçi o turistik ezberini bıraktı. Nihayet samimi ve gerçek bir dille konuşmaya başladı. Bermuda sularında yaşayan canlılar hakkında ne kadar derin ve önemli bir bilgiye sahip olduğunu gösterdi. Fark ettim de, dedi Colin, gözlerini sudan ayırmadan. Melek balıklarını deniz kestanesiyle besliyorsunuz. O küçücük ağızlarıyla o sert dikenleri nasıl yiyebildiklerini anlayamıyorum. Dikenlerin onlara zarar vermesi gerekmez mi? O kestaneleri onlara atmadan önce taşla eziyorum evlat, diye yanıtladı bekçi. Ama onlar zaten bunu doğuştan beri yerler, genlerinde var. O küçük ağızlarıyla o besine nasıl ulaştıklarını ben de tam çözemedim. Çok zeki hayvanlardır bu melek balıkları. Öyle küçücük olduklarına bakma, kendi başlarının çaresine çok iyi bakarlar. O kocaman grup balıkları bile onlara ilişmeye cesaret edemez. Peki burada çok fazla grup balığı var mı? Diye sordu çocuk, kollarını köprünün korkuluğuna dayayıp derinlerdeki gölgeleri süzerek.
Fazlasıyla var evlat, dedi yaşlı adam, sesini alçaltarak. Bak, tam da az önce sana o balıklar hakkında söylediğim şeyle ilgili. Geçenlerde buraya gelen bir gruba bir hikaye anlatıyordum. Partide bir subay vardı, efendim, diye devam etti bekçi. Ve balıktan daha vahşi olduğunu söylediğimde güldüm. Yapmadım, inan, dedim. Köpek balıklarının arasında yüzdüğünü ve hiçbirine zarar gelmediğini söyledi. Ama ona, bu havuza girmeye istekli olmayacağını belirttim. Colin balıklara baktı. Çok kötü görünmüyorlar, dedi, ama sanırım bu riski almak istemem. Haklısınız efendim. 1000 pound verseler yine de girmezdim. Bu subay. Sanırım kaptandı. Her şey hakkında saçmalayıp yorum yaptı. Hatta, köpeğinin, bile balıkları korkutacağını, dipten bile çıkamayacaklarını söyledi. Bu yeterince makul geliyor, dedi Colin, bir balık, bir köpeğe saldırmayı denemez herhalde. Öyle demişti, diye devam etti bekçi. Ve bana bir, egemenlik üzerine bahse girdi. Köpeğin zarar gördüğünü görmek istemedim ama bahse girdi bir kere. Hem orada hiç hanımefendi de yoktu, bu yüzden onu yukarı çıkardım. Peki, sonra ne oldu, diye sordu Colin, bekçi aniden durunca. Köpeği attı, dedi bekçi. Bir spanieldi ve sakince suya girdi. Ne oldu peki? Yaklaşık 10 saniye içinde, su balıklarla doldu, yüzüyorlardı, derin sudan yukarı çıkıyorlardı. O zaman hepsi, her zamanki gibi beslenmeye gitmeden önce kararmışlardı. Unutma, bunu sana göstermiştim. Evet, biliyorum, ama devam et. Sonra, hepsi birden zavallı canavara doğru koştu. Onu dışarı çekmeye çalıştım. Ama orada birkaç tane vardı, hiç şansım yoktu. Hayvan sadece tek bir çığlık attı. Ve sonra suyun altına çekildi. Gruperler onu kemiklerine kadar yedi. Ne onu görebildik bir daha, ne de o, hava ağrıyı. Colin, havuzda boş boş yüzen grup batarlarına bakarken biraz ürperdi. Ve şöyle dedi. Sence sadece içeride, bu küçük havuzda çok fazla balık olduğu için mi böyle oldu? Bence bir grup balığı, açık denizde bu kadar büyük bir hayvana, bir köpeğe saldırmaz. Bunlar levreye çok benzeyen balıklar, biliyorsun. Hayır, efendim, diye yanıtladı bekçi, bir grup balığının denizde tehlikeli olduğunu hiç duymadım. Ama, etrafta, resifteki mercanların arasında çok kötü bir balık var. Köpek balıklarını mı kastediyorsun, diye sordu Colin. Hayır, efendim, diye yanıtladı bekçi, köpek balıkları balık değildir. Colin, köpek balıklarının daha düşük bir deniz türüne ait olduğunu belirten bu şaşırtıcı iddia. Karşısında kaşlarını hafifçe kaldırdı. Başka balıkları yoktu belki, ama bunu sorgulamadan geçmesine izin verdi. O zaman hangi balığı demek istiyorsun, diye sordu çocuk. Köpek balıkları değil, dedi bekçi. Bermuda'nın yakınlarında köpek balığı yok zaten, yeterince yaklaşamıyorlar. Resifler 10 mil uzakta uzanır ve buraya asla gelemezler. Hayır efendim, benim bahsettiğim, murun. Murun mi, diye düşündü Colin. Bu balığı bir yerde duyduğumu hatırlıyorum. Yeşil değil mi? Buna yeşil murun mi deniyor? Evet, efendim, işte o balık. Ama etrafta benekli murenler, yeşil olanlardan çok daha fazladır. Ama bu, köpek balığından daha fazla bir balık değil ki, diye itiraz etti Colin. Murun dediğin, bir tür yılan balığı değil mi? Evet efendim, ama yılan balığı da balıktır. En azından her zaman öyle söylenirdi. Eskiden Agars Island'daki akvaryumda çalışıyordum. Peki, dedi Colin neşeli bir şekilde, sanırım haklısın bu konuda. Devam et, bana murun hakkında bilgi ver. Sadece söylüyordum efendim. Bermuda etrafındaki tek çirkin şeyler onlardı. Ve mercanların etrafında, kıyıdan oldukça uzak yerlerde kalırlar. Deniz bahçelerinde onlardan çok görürsün. Kayaların yanındaki oyuklarda saklanır ve diğer balıklara yılan gibi saldırırlar. Benim bir tanıdığım dalgıçtı. Deniz bahçesi tekneleriyle aşağı iniyordu ve bir keresinde neredeyse boğuluyordu. Nasıl yani, diye sordu Colin biraz şaşkınlıkla. Bir murun, dalgıç kıyafeti varken adamı ısıramazdı herhalde. Hayır efendim, kıyafeti ısıramazdı. Ama kaska havayı veren kauçuk tüp var ya. İşte o tüp, kayadaki bir oyuğun yanından sallanarak geçmiş. Orada, 6 ayak uzunluğunda bir murun ne geleceğini bekliyormuş. Ve aniden tüpe doğru fırlamış. Onu ısırdı mı, diye bağırdı Colin. Hayır, efendim, bir murenin dişleri öyle kolayca sabitlenmez. Dişleri tersinedir, yakaladığı her şeyi içeri çeker. Tüpü yutmaya başladı.
Mur'un yuttukça yuttu. Ve dalgıcı sırt üstü çekerek sinyal kablosuna asılmasına neden oldu. Kesinlikle boğulurdu. Çünkü tam 40 feet aşağıdaydı. Sessizlik. Ama su o kadar berraktı ki. Teknedeki biri balığın ona saldırdığını gördü ve adamı yukarı çekti. Mur'un nasıl bıraktı peki? Daha da kızıyordu, diye yanıtladı, bırakmadı. Ve dalgıç gemiye çıkana kadar, balık hava borusunu iyice çiğnemişti. Ama bu en kötüsü değildi efendim. Dedi konuşkan yaşlı adam, çocuğun saatine baktığını görünce hırsla konuşarak. Sen hiç, büyük bir murenin iki adamla kavga ettiğini duydun mu? Biri New Yorklu bir balıkçıydı ve balık ikisini de neşeyle alt etti. Hayır, diye yanıtladı Colin, nasıl olabilir ki? Ben de görmedim, diye başladı bekçi, ama duyduğum kadarıyla hikaye oldukça net. Balıkçı partisi resiflere çıkmış. Rockfish avlamak için. Buralarda görebileceğimiz en eğlenceli dövüşçülerden biridir ve bazıları 50-60 pound'a kadar çıkar. Birkaç tane güzel, obfish, yakalamışlar. Bazılarına bakmak istersiniz, kızıl balıklardır ve uzun dikenleri vardır. Ve bir sonraki ısırık çok güçlü gelmiş. Berrak suyun içinden onu netçe görebiliyorlarmış. Balık yüzeye oldukça yakın bir yerde. Büyük bir beyin mercanı kubbesinin yanındayken. Uzun ve benekli bir balık aniden dışarı fırlamış. Ve yemi yakalamış. Oltanın iğnesini de beraberinde yutmuş. Güçlü bir misinaları var mıydı, diye sordu Colin. Bir murun çok güçlü bir balıktır, değil mi? Tamamen kas ve diş, diye yanıtladı bekçi. Evet efendim. Güçlü bir hat vardı. Bu yüzden eğer ipi bir kayanın etrafına sarmazsa onu yukarı çekebilirlerdi. Tekneci İsrail ipi kesmek istedi ama New Yorker, hayır, dedi. Daha önce hiç murun yakalamadım, bunu tekneye alacağım. Böylece tekneyi daha derin sulara çıkardılar. İsrail resiflerde kürek çekiyor, balıkçı ise ipi tutmaya çalışıyordu. Çok eğlenceli olmalı, diye bağırdı Colin. Keşke orada olsaydım. Ne olduğunu duyana kadar bekle, genç beyefendi, diyerek uyardı yaşlı adam. Ve sonra, Tanrım, orada olmadığına şükredeceksin. Peki, diye teşvik etti çocuk, devam et. Ama bu adam cesurdu. İsrail'in bana anlattığına göre, Mur'un acımasızca hatla birlikte 2 ya da 3 kez sert hamleler yapmış. Mücadele hala devam ediyormuş ve bu iş göründüğü kadar kolay değilmiş. Ama yaklaşık 1 saat sonra, balık nihayet bitkin düşmüş gibi görünmüş. Ve New Yorker onu yukarı çekmiş. İstediği kadar kolayca gelmiş balık. Tam küpeşteye aldıkları sırada, Mur'un son bir güçle kıpırdanmış ve adam korkmuş. Belki de kaçabilir diye düşünerek. Aniden balıkçı onu sersemletmeyi bile beklemeden, hızla geminin içine çekivermiş. Colin takdir dolu bir gülümsemeyle karşılık verdi. Bir adamın büyük bir yılan balığıyla başının belaya girdiğini duymuştum, dedi. Ama hikayeye devam et. Yaklaşık 1-2 dakika boyunca. İsrail'in bana söylediğine göre, Mur'un teknenin dibinde tamamen sessiz kalmış. Sonra, o parlayan, kötü dişleriyle önce İsrail'e bakmış, sonra da New Yorker'a. Ardından kendini sarsmış. Omurgasının yerinde olduğundan emin olmak için herhalde. Ve kıç tarafına doğru kıpırdanmaya başlamış. Balıkçı orada mıydı, diye sordu Colin. Evet, efendim. İsrail ise baş taraftaydı. New Yorker'ın ilk başta durumu tam anlayamadığını söyledi. Ama aniden adam bağırmış, bir engelin üzerine atlamış ve tekne küreğini kapmış. Balık çok çirkin görünüyormuş. Duyduğuma göre. Ve 6 feet'ten uzun, benekli bir murun. Kesinlikle yüzleşmek isteyeceğiniz bir şey değildir. Ama adamlara bilerek saldırmadı, değil mi? Tam da bunu yaptı. Etrafta öyle rastgele dolanmıyordu. Vahşi, tam bir deniz yılanı gibiydi. Balıkçı tüm gücüyle küreği indirdi. Ama Mur'un darbe geleceği sırada yana doğru büküldü. Ve keskin diş sıralarıyla dolu o kör, sivri kafası. İleri doğru hızla fırlayarak doğrudan New Yorklu'nun bacağına yöneldi. Bu onun sinirleri için fazlaydı. 1 mil öteden duyulacak bir çığlıkla. Balıkçı hemen yan tarafa atladı. Mur'un dişleri, adamın ayağının daha 1 saniye önce durduğu yerde, büyük bir gürültüyle kapandı. Bir parçalanma sesi duyuldu. Ve yılan balığı tahta zeminden neredeyse 1 inç kalınlığında bir parçayı ısırıp kopardı. Aman Tanrım, o çenenin arkasında nasıl bir güç olmalı, diye haykırdı Colin. 1-2 dakika boyunca Mur'un tekrar sessiz kaldı. Sonra kendi etrafında döndü. Ama bu dönüş sırasında misina alt çenesindeki dişlere dolandı ve tekrar gerildi.
İşte bu durum ona bir şans verdi. Ani bir çekişle ipi kırmayı başardı ve serbest kaldı. Sonra, İsrail'in dediğine göre, balık ona baktı ve tekne boyunca kaymaya başladı. Ama İsrail, Mure'nin ne yapacağını öğrenmek için beklemedi. Hiç risk almamaya karar verip doğrudan direğe tırmandı. "Neden direğe?" diye sordu Colin. "Orada pek uzun süre tutunamazdı ki." "Hayır," diye yanıtladı yaşlı bekçi. "Ama diyelim ki balık New Yorklu'ya saldırdı, tekneyle ne yapabilirlerdi ki? Murray'in Hamilton'a doğru yelken açmasını mı söyleyeceklerdi?" "Hayır." İsrail o hafif direğe tırmanınca, ağırlığı küçük tekneyi devirmeye yetti. Tekne ters dönüp su almaya başladığı an, Murray'ın özgürlüğe giden yolu gördü. Hızla resiflerin derinliklerine geri döndü. İki güçlü adamı alt etmiş ve oradan kaçıp kurtulmuştu.